Görünmez olmak isterken kalbimizi fetheden bir tilki, tahtın ağırlığı altında vicdanıyla direnen bir padişah, hafızasıyla adaletin peşinden koşan bir avukat ya da şimdilerde ekranda izlediğimiz muhtemel aşkın o Adanalı, hafif maço ve racon kesen aşk adamı. O, jenerikte adını gördüğümüzde bize sıradan bir jön hikayesi değil, canlandırdığı her kimliğin hakkını vereceğinin güvenini veren bir isim, Ekin Koç. Peki Antalya Alanya'dan başlayıp uluslararası prestijli yapımlara uzanan bu istikrarlı hayat hikayesi nasıl şekillendi? Arkasındaki o sarsılmaz aile bağları ve sessizliğin gücüyle Ekin Koç kimdir? Gelin hep birlikte kronolojik bir yolculuğa çıkalım. Videoya geçmeden önce kanalımızın büyümesi için bizlere like atıp hype puan verirseniz çok mutlu oluruz. İyi seyirler. Dediğimi yap. Bulacağım seni. Takvimler 21 Haziran 1992 tarihini gösterdiğinde Antalya'nın Alanya ilçesinde bankacı bir anneyle turizmci bir babanın ilk evladı olarak dünyaya gözlerini açan Ekin Koç, bu yuvada tek başına büyümeyeceğini, kısa süre sonra hayatı paylaşacağı, kendisinden küçük Yetkin adında bir erkek kardeşinin doğumuyla anladı. İki kardeş, Akdeniz'in o acelesi olmayan sakin atmosferinde, Alanya'nın huzurlu sokaklarında omuz omuza büyürken bu süreç aralarında hayat boyu sürecek sarsılmaz bir dostluğun temelini attı. Kardeşiyle geçen bu çocukluk yılları, Ekin Koç'un karakterindeki o korumacı, sorumluluk sahibi ve sakin abi figürünü erkenden şekillendirirken, okul hayatının ilk evrelerinde gösterdiği başarı, onu lise eğitimi için Antalya'nın köklü kurumlarından biri olan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'ne taşıdı. Lise yıllarını bu okulun disiplinli ve entelektüel ikliminde, çevresinde olup biten her şeyi büyük bir dikkatle gözlemleyerek tamamlayan Ekin, mezuniyetinin ardından üniversite sınavına hazırlık süreci için ailesiyle birlikte radikal bir karar alarak İstanbul'a taşındı. Ailesiyle birlikte adım attığı bu yeni şehirde, geleceğini şekillendirmek adına girdiği sınavların sonucunda İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanarak yüksek öğrenim hayatına başladı. Genç Ekin için bu akademik tercih, aslında toplumsal normların getirdiği güvenli bir limandan ibaret olsa da, arkasında hissettiği ailesinin ve kardeşinin sevgisi, İstanbul'un dinamik yapısıyla buluşunca içindeki bastırılmış sanat tutkusunu daha fazla saklayamamasına zemin hazırladı. Sayılarla ve yönetim teorileriyle dolu üniversite amfisinde otururken zihninin aslında insan psikolojisine ve hikaye anlatıcılığına kaydığını fark eden Ekin Koç, bu içsel keşif arzusuyla üniversite yıllarında oyunculuğun mutfağı olarak kabul edilen Craft Atölye'nin kapısını çaldı. Burada almaya başladığı nitelikli, yoğun eğitim ona sadece sahne üzerinde nasıl durulacağını öğretmekle kalmayıp bir metnin alt metnini okumayı ve bir karakterin travmalarıyla nasıl bağ kurulacağını da aşılayarak onu sıradan bir ekran yüzü olmaktan çıkarıp profesyonel bir aktör adayına dönüştürdü. Atölye eğitimleri tüm hızıyla devam ederken yeteneği ve ekrana yakışan aurası sektörün profesyonelleri tarafından fark edilmekte gecikmedi ve nitekim 2013 yılında dönemin en yenilikçi fantastik gençlik dizilerinden biri olan Sana Bir Sır Vereceğim projesi için kamera karşısına geçerek profesyonel kariyerini başlattı. Dizide canlandırdığı elektrik ve görünmezlik gibi doğaüstü güçlere sahip olan, dışarıdan hırçın ve tekinsiz görünse de aslında sevdiklerini korumak için canını ortaya koyan Tilki lakaplı Kıvanç karakteri onun televizyondaki ilk sınavı oldu. Bak ben hayatım boyunca kimsenin maskarası olmadım. Bu bebelere de pabuç bırakacak değilim, tamam mı? Ekin Koç, bu rolde sergilediği asi ama içi kırılgan genç tavrıyla izleyici üzerinde adeta koruma içgüdüsü uyandıran, empati kurması kolay ve sadık bir kahraman imajı bıraktı. Onun canlandırdığı bu karakter, genç kitlede derin bir bağlılık yaratarak dizinin kült bir yapıma dönüşmesini sağladı. Bu ilk başarının getirdiği büyük şöhretle birlikte 2014 yılında dönem projesi niteliğindeki Benim Adım Gültepe dizisinde İzmir'in yoksul bir mahallesinde adalet duygusuyla erkenden olgunlaşmak zorunda kalan, gururlu ve haksızlığa boyun eğmeyen Seyfi karakterine hayat verdi. Oğlum ne olduğunu bile bile neren muhasla toprağı? Seyfi'nin o mahalle kültüründeki saf ve dik duruşunu izleyiciye öylesine sahici bir yerden aktardı ki, büyük umutlarla başlayan bu yapım reyting canavarına yenik düşerek 8. bölümünde erken bir finalle ekranlara veda ettiğinde, seyirciler haksızlığa uğramış ve yarım kalmış bir dostluk hikayesinin hüznünü uzun süre üzerinden atamadı.
Yaşadığı bu ilk televizyon hüsranının ardından yönünü sinemaya çeviren Ekin Koç, 2015 yılında ardı ardına 2 önemli sinema filminde rol alarak gümüş ekranda rüştünü ispat etmeye girişti. Bu filmlerden ilki Neslihan Atagül ile başrolü paylaştığı ve dramatik derinliğiyle izleyiciyi yakalayan Senden Bana Kalan olurken hemen ardından uluslararası bir prodüksiyon olan Ali ve Nino filminde canlandırdığı Mehmet karakteriyle sinematografik yelpazesini genişletti. Sinemadaki bu 2 önemli deneyimin ardından gelen özgüvenle yeniden televizyona dönen Ekin, aynı yıl Türk televizyon tarihinin en görkemli prodüksiyonlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun genç padişahı 1. Ahmet karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Hainler! Ne cüretle tahtımı meydana çıkarırsınız? Tahtın devasa ağırlığı altında ezilmeyen, vicdanıyla devlet refleksleri, aşkıyla otoritesi arasında sıkışan bu naif ama yeri geldiğinde kararlı hükümdarı canlandırırken, saray entrikalarının ortasında insan kalabilmiş bir lider portresi çizdi. Onun bu performansı, izleyicide geleneksel sert padişah figürlerinin aksine derin bir hüzün, şefkat ve adalet duygusu uyandırarak tarihi karakterle çok daha insani ve duygusal bir bağ kurulmasını sağladı. Çünkü ben de kaçmak istiyorum bu saraydan. Bu tarihi dönemin ardından 2017 yılında Hayat Sırları adlı iddialı dizide geçmişin gölgelerinden kaçmaya çalışan, idealist, başarılı ve aşka inanan genç bir yönetmen olan Burak Kuzgun karakteriyle başrolü üstlendi. Burak'ın ailesinin gizemleriyle kendi doğruları arasındaki o sıkışmışlığını, hayal kırıklıklarını ekrana taşımadaki başarısına rağmen bu yapım ekran ömrü açısından ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlanıp kısa sürede yayından kaldırılınca izleyici modern dünyada dürüst kalmaya çalışan bir gencin hikayesinin harcandığı hissiyle baş başa kaldı. Ana akım televizyonun bu istikrarsız yapısı karşısında rotasını dijital platformlara kıran Ekin Koç, yine 2017 yılında Blue TV'de yayınlanan 700 dizisinin Büyük Günahlar bölümünde geçmişindeki vicdan azabıyla ve ahlaki ikilemlerle yüzleşmek zorunda kalan Kaan karakterine hayat verdi. İnternet izleyicisi üzerinde insanın en karanlık ve bencil yönlerini sorgulatan, izleyeni kendi iç dünyasında bir ahlak muhasebesine zorlayan sarsıcı bir etki bıraktı. Dijitaldeki bu yenilikçi hamlenin ardından Ekin Koç adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdıracak o efsanevi projeyle 2018 yılında buluştu ve Bizim İçin Şampiyon filminde efsanevi jokey Halis Karataş'ın gerçek yaşam öyküsünü canlandırdı. Rolüne hazırlanmak için aylarca profesyonel binicilik eğitimi alan ve Halis Karataş ile vakit geçirip onun jestlerini ruhuna üfleyen Koç, beyaz perdede sergilediği performansla izleyiciye sadece bir jokeyi değil, inancı, aşkı ve kaybı aynı anda yaşatarak kariyerinin adeta zirve noktasına ulaştı. O da bizim için yaşayacak. Çünkü biz kazandıkça o daha sıkı tutunacak hayatta. Sinemadaki bu devasa başarısının hemen ardından dijital mecralardaki yükselişini sürdürmek adına yine 2018 yılında polisiye türündeki Blue TV dizisi Bozkır'ın ilk sezonunda geçmişin travmalarını mesleki dehasıyla kapatmaya çalışan kurallara bağlı entelektüel ve şehirli genç komiser Nuri Pamir karakterine hayat verdi. Nuri Pamir'in taşranın o ağır, köhneleşmiş düzeni karşısındaki yabancılaşmasını ve adalet arayışındaki keskinliğini öylesine soğuk ve gerçekçi bir tonla aktardı ki, dijital izleyici üzerinde modern dünyanın labirentlerinde kaybolmuş bir idealistin çaresizliğini hissettirerek büyük bir hayranlık uyandırdı. Ekin Koç'un kariyerini uluslararası boyuta taşımak adına attığı en büyük adım ise 2019 yılında gerçekleşti. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ünlü HBO yapımı Succession dizisinin 2. sezonunda gücün ve paranın yön verdiği o acımasız hanedanlığın kıyısında yer alan Kadir adında konuk bir karaktere hayat vererek Türk izleyicisinde uluslararası arenada bir aktörün ne kadar doğal ve sırıtmadan var olabileceğine dair büyük bir gurur ve takdir hissi uyandırdı. Bu prestijli uluslararası tecrübenin ardından Türkiye'ye dönerek 2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan dev bütçeli tarihi dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da devletin bekası için kendi varlığından, adından ve aşkından vazgeçen gizemli, fedakar ve asil savaşçı Ahmet Sencer karakterini canlandırdı. Sen bu devletin hacesisin. Ben de bu devletin melikiyim.
Toz, toprak ve kan içindeki savaş meydanlarında karakterinin devletine olan sarsılmaz sadakatini ve kalbindeki adalet duygusunu izleyiciye o kadar epik ve inandırıcı bir yerden aktardı ki ekran başındakilerde kahramanlık, aidiyet ve derin bir hayranlık duygusu uyandırarak karakteri adeta bağrına bastı ve diziyi reyting zirvesine taşıdı. Aynı yıl içerisinde festival sinemasında da boy gösteren Koç, uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Okul Tıraşı filminde bir öğretmeni canlandırarak sinemasal kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Bu başarılı sürecin ardından 2021 yılında modern bir polisiye dram projesi olan 3 Kuruş dizisinde kanunların sınırlarına sıkı sıkıya bağlı suç dünyasıyla mücadele ederken kendi içindeki karanlıkla da yüzleşen idealist Efe komiser karakterine hayat verdi. Ben bu işi çoktan şahsileştirdim. Git kayıtları getir. Efe'nin bir yandan suçluları yakalamaya çalışırken, diğer yandan hayatın gri alanlarında ve o yabancısı olduğu Çingene mahallesinde yaşadığı içsel kırılmaları, yalnızlığı ve öfkeyi ekrana yansıtışı, izleyicide adalet nedir sorusunu sordurtan, karakterin o katı kabuğunun altındaki insani çaresizliği göstererek derin bir şefkat ve sürükleyici bir merak duygusu uyandırdı. Seçici tavrını sinemada da sürdüren Ekin Koç, 2022 yılında Emin Alper imzalı Gun Film Festivali başta olmak üzere dünya çapında ses getiren Kurak Günler filminde genç savcı Emre karakteriyle adeta bir oyunculuk dersi verdi. Sinemadaki bu sanatsal duruşunun yanı sıra popüler işleri de dengede tutmayı başaran Ekin, 2023 yılında Netflix yapımı romantik dram filmi Sen İnandır projesinde yer alarak dijital dünya üzerinden küresel bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon ekranlarına ise 2024 yılında hukuk temalı aksiyon dram dizisi Taş Kağıt Makas projesinde hipertimezi yani sıradışı bir hafıza yeteneği hastası olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için adalet sistemine karşı tek başına savaş açan parlak avukat Umut Tanrıkulu karakteriyle döndü. Mahkemeye sunduğumuz belgelerle de bu iş ilişkisi kanıtlanmıştır. Umut'un o her şeyi hatırlayan zihninin yarattığı ağır yükü, babasına olan sarsılmaz sevgisini ve sistemin çarkları arasında verdiği o devasa mücadeleyi izleyiciye her hücresiyle hissettirerek, seyircide haksızlığa karşı büyük bir isyan, adalete karşı açlık ve karaktere karşı derin bir koruma arzusu yarattı. 2025 yılına gelindiğinde dijital dünyaya ağırlık vererek Gain platformunda yayınlanan Vicdansız dizisinde ahlaki pusulasını kaybetmiş gibi görünen ama derinlerde kendi adaletini arayan tekinsiz, keskin ve öngörülemez bir karaktere hayat verdi. Bu performansı dijital izleyicide alışılmışın dışında tekinsiz bir cazibe, gizem ve her an ne yapacağı bilinmeyen bir adamı izlemenin getirdiği yüksek adrenalinli bir etki bıraktı. Aynı yıl sinemada derinlikli bir bağımsız yapım olan Öldürdüğün Şeyler filminde karakter oyunculuğundaki yetkinliğini üst seviyeye çıkaran Ekin Koç, son olarak televizyon ekranlarına geri döndüğü Muhtemel Aşk dizisinde aşkın iyileştirici ama bir o kadar da sarsıcı gücüyle olgunlaşan, modern dünyanın karmaşasında duygularını korumaya çalışan derinlikli bir adama hayat vermektedir. İzleyici üzerinde bıraktığı o samimi, abartısız ve tamamen gerçekçi duygu geçişleriyle ekran başındakileri her hafta empati dolu bir içsel yolculuğa çıkaran Ekin Koç, oyunculuk serüvenine hız kesmeden her karakterde izleyicinin ruhuna yeni bir iz bırakarak aktif bir şekilde devam etmektedir. Kamera arkasındaki Ekin Koç'a bakıldığında ise setlerin o kaotik ve egolu dünyasından tamamen arınmış, entelektüel derinliği olan bir profil göze çarpmaktadır. Çünkü popüler kültürün getirdiği tüketim çılgınlığından her zaman özenle kaçınan oyuncu, hayatının merkezine her zaman sanatı, ailesini ve kendini geliştirmeyi koymaktadır. Onun hayatındaki en büyük deşarj noktalarından biri olan müzik, iyi derecede gitar ve piyano çalmasıyla birleşerek set yorgunluğunu atan ve karakter yaratım sürecinde zihnini berraklaştıran bir meditasyon aracına dönüşürken, çocukluğunda kardeşi Yetkin ile başlayan ve sonrasında profesyonel düzeye taşıdığı basketbol merakı da ona hayatı boyunca taşıyacağı bir disiplin ve takım çalışması bilinci aşılamıştır. Bu disiplinli ve içe dönük karakteri sayesinde insanları ve doğayı çok iyi analiz eden Ekin Koç, set aralarında kitap okumaktan, sinema teorileri üzerine kafa yormaktan ve tam bir hayvansever olarak can dostlarıyla sessiz bir yaşam sürmekten büyük keyif almaktadır.